Kızılcık Şerbeti yeni sezonda neler olacak? Evet, bir sezonu daha geride bıraktık. Acısıyla, tatlısıyla, inişleriyle çıkışlarıyla dolu bir sezon izledik. Zaman zaman bu kadar da olmaz dedik. Bazı sahnelerde gözyaşlarımızı tutamadık. Bazı bölümlerde ise sinirden ekran başında kendimizi kaybettik. Ama sonuç olarak yine ekran başında toplandık ve diziyi birlikte yaşadık. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Bu ara hem karakterlere hem de bizim kafamızı toparlamamıza iyi gelecek. Ve elbette hepimizin ortak temennisi şu: yeni sezonda daha mantıklı, daha güçlü, daha dokunaklı bir Kızılcık Şerbeti izlemek. Videomuza geçmeden önce eğer siz de Kıvılcım bebeğini kaybetmesin diyorsanız videomuzu beğenin, sayımızı görelim. Kimler onun arkasında, kimler onun bu acıyı yaşamasını istemiyor, birlikte görelim. Şimdi lafı fazla uzatmadan yeni sezona birlikte bakalım. Ne olacak? Kimler gidecek, kimler kalacak? Kimler değişecek? Gelin hepsini birlikte konuşalım. İlk olarak Kıvılcım'ın bebeğiyle başlayalım. Her sezon finalinde Ömer ve Kıvılcım çiftinin başına gelenler artık neredeyse bir gelenek haline geldi desek abartmış olmayız. Senaristler adeta bu çifte her sezon bir felaket yazmadan rahat edemiyor gibi. Bu vesileyle buradan onlara seslenmek istiyorum. Artık biraz daha mutlu bir son izlesek olmaz mı? Gerilim olsun, drama olsun tamam. Ama her sezon sonunu kalp kırıklığıyla bitirmek izleyicide daima bir yorgunluk yaratıyor. Yine de alıştık artık. Şimdi Kıvılcım'ın hamileliğine dönersek, açık konuşmak gerekirse bebek konusunda içimde çok büyük bir umut yok. Yani sezona dair hissettiklerim çok pozitif değil. Ancak bir yanımda diyor ki belki de bu kez bir değişiklik olur. Belki senaristler bizi şaşırtır ve bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gelir. Gerçi bu ihtimal çok zayıf. Gerçekten çok zayıf. Ama belli mi olur? Yeni sezon fragmanında bir bakmışız. Kıvılcım'ın kucağında bir bebek. Ama gerçekçi olalım. Elimizdeki senaryo ve final sahnesi göz önüne alındığında Kıvılcım ve Ömer'in bebeklerini kaybetme ihtimali daha baskın. Bu kayıp sadece fiziksel bir kayıp olmayacak. Duygusal anlamda da derin bir yıkım getirecek. Özellikle Ömer için bu sezon çok kritik olacağı benziyor. Zaten her sezon bir karakter ön plana çıkıyor. Şimdi sıranın Ömer'de olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşadığı bu acı onun karakterini yeniden şekillendirebilir. Belki de içindeki öfke onu bambaşka bir yöne sürükleyecek. Metehan konusuna gelince diziden ayrılacağı zaten kesinleşmişti. Hem de yaşadığı bebek acısıyla derinden sarsılacağı bir sezon geliyor gibi. Onun için sarsıcı ama aynı zamanda karakter gelişimi açısından güçlü bir dönem olacak. Kendiyle yüzleşecek, geçmişte yaptığı hatalarla hesaplaşacak ve belki de ilk defa duygularını bu kadar derin yaşadığını göreceğiz. Yeni sezonda büyük bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Sezon finalinde yüzünü görmesek de varlığıyla hissedilen bu yeni karakter dizimizin dengesini ciddi anlamda değiştirecek gibi duruyor. Asude'nin abisi öyle sıradan bir yan karakter olmayacak. Tam tersine Ünal ailesinin huzurunu bozmaya kararlı, güçlü ve tehlikeli bir figür olarak diziye giriş yapacak. Geliş amacı oldukça net: İntikam ve hesaplaşma. Asude'nin zaten Ünal ailesine karşı taşıdığı kin ve öfke biliniyor. Şimdi bu duygularına bir de kardeş desteği eklenince işler daha da karmaşık bir hal alacak. İkili büyük ihtimalle güçlerini birleştirip Ünal ailesini köşeye sıkıştıracak. Geçmişin hesaplarını sormaya çalışacaklar. Bu çatışma yalnızca Abdullah'ı ve ailesini değil, aynı zamanda bazı ilişkileri de derinden etkileyecek. Özellikle Nursema ve Firaz cephesi bu fırtınadan payını alabilir. Çünkü Asude'nin abisinin gelişi sadece aile içi bir hesaplaşma değil, aynı zamanda Firaz'ın da konumunu sarsacak. Asude, Nursema'yı hala tam olarak kabullenememişken bir de abisinin etkisiyle bu ilişkiye iyice karşı durabilir. Hatta Nursema'nın Ünal soyadını taşıyor olması onları daha da düşman haline getirebilir. Yeni sezonda bu aşk büyük bir sınavdan geçecek gibi görünüyor. Güven, sadakat, aile baskısı ve dış müdahaleler arasında Nursema ve Firaz ayakta kalabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak tüm bu kaosun içinde doğacak umut verici bir gelişme var: Nursema'nın hamileliği. Sezon boyunca kırılganlıklarıyla izleyicinin kalbini kazanan Nursema,
sonunda annelik duygusunu tadacak. Bu gelişme hem onun karakterini daha da olgunlaştıracak hem de dizimize yepyeni bir soluk getirecek. Mustafa karakteri için artık yolun sonuna geldik diyebiliriz. Ya cezaevine girecek ya da akıl hastanesine yatırılacak. Şu anki durumu ve yaptıkları göz önüne alındığında akıl sağlığı ciddi şekilde sorgulanıyor ve büyük ihtimalle bu nedenle ceza değil, tedavi yoluna gidilecek. Ancak hangi yola gidilirse gidilsin, dizide Mustafa'nın eski haline dönmesi veya özgür bir şekilde aramıza katılması pek mümkün görünmüyor. Onun için geri dönüş ihtimali neredeyse yok denecek kadar az. Mustafa şu an her şeyi anlatmak, özellikle de Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak istese bile kimse ona kolay kolay inanmayacak. Çünkü geldiği ruh hali, yaşadığı kırılmalar ve çevresiyle olan ilişkileri söylediklerinin ciddiye alınmamasına neden olacak. Ne yazık ki yaptığı yanlışlar bir bir üst üste eklenince artık söylediği doğrular da değersiz hale geldi. Bu da onun çaresizliğini ve yalnızlığını daha da derinleştiriyor. Belki bir şekilde, belki de başka karakterler sayesinde Mustafa'nın söyledikleri araştırılır, delillerle desteklenir ve sonunda Işıl'ın tüm maskesi düşer. İzleyici olarak en büyük temennimiz bu yönde. Çünkü Işıl şu an dışarıdan suçsuz ve masum görünüyor gibi olsa da perde arkasında birçok karanlık işe karıştığı çok net. Bu yüzden Işıl'ın hak ettiği sonu yaşaması sadece adaletin yerini bulması açısından değil, aynı zamanda izleyiciye bir tatmin duygusu vermesi açısından da oldukça önemli. Fatih karakteriyle devam edelim. Onun hayatını kaybedeceğini hiç sanmıyorum. Zaten sezon içerisinde ciddi bir tedavi süreci geçirmişti, hatırlıyorsanız. Sağlık açısından kırılgan bir dönemden geçmişti ve vücudu bu gibi travmalara karşı biraz daha hassas olabilir. Şimdi yine vurulmuş olması elbette büyük bir şok. Ama bu onun hikayesinin sonu olmayacak. Muhtemelen bir süre hastanede kalacak. Belki tekrardan felç durumu gündeme gelecek ya da başka sağlık problemiyle mücadele edecek. Ancak tüm bunlara rağmen Fatih hayatta kalacak ve dizideki yerini koruyacak. Senaristler de Fatih gibi köklü ve olayların merkezindeki bir karakteri kolay kolay harcamazlar. O yüzden yaşananlar onun sadece geçici bir süreliğine geri planda kalmasına neden olabilir. Gelelim Nilay'a. Nilay'ın hikayesinde bambaşka bir kırılma yaşanabilir. Mustafa ile olan evliliği artık tamamen çıkmaza girdi. Yaşananlar, özellikle Mustafa'nın kontrolsüz ve karanlık hali, Nilay'ın daha fazla dayanmasına izin vermeyecek gibi. Bu yüzden önümüzdeki sezonda ondan boşanması ve Mustafa defterini kapatması çok olası görünüyor. Ancak Nilay'ın dizideki varlığı hemen bir anda sona ermeyecek gibi. Senaristler büyük ihtimalle bu ayrılığı yavaş yavaş işleyecekler. Olaylardaki yeri geri plana çekilecek ve sonunda diziye yumuşak bir geçişle veda edecek.